ilk Amerika Cumhurbaşkanlarından General Grant, II. Abdülhamit zamanında Osmanlı'yı ziyaret etmiştir. Bu zat, memleketimize gelmiş ilk ve son Amerika Cumhurbaşkanıdır. Çadır, Osmanlıların ilk hanesi, ilk sarayı, ilk tahtevidir. Bu saray, pek muhteşem ve çok odalıydı. Havaya dayanıklılığı ve ihtişamı pek meşhurdu. Osmanlı şehzadeleri, babaları ile beraber harbe giderlerse ihtiyat kuvvetlerini kumanda ederlerdi. Osmanlı hükümdarları arasında gözlük kullanmış sadece bir kişi vardır, o da Son Sultan Vahdettin'dir. İlk satın aldığımız buharlı geminin adı Swift idi. Bu zat, Gülliver seyahatnamelerini yazan meşhur İngiliz muharrirdir. Napolyon'un 15.000 kişi ile 20 günde geçebildiği çölü, Yavuz Sultan Selim, Mısır fethine giderken 60.000 kişi ile 10 günde geçmişti. Osmanlılarda Yeniçerilere silah yapan, tedarik eden ve bunları nakil vasıtasıyla orduya yetiştiren askeri sınıfa cebeci denirdi. At kestanesi ağaçları Fransa'ya 1615'te İstanbul'dan götürülmüştür. Paris bulvarları bu ağaçlar ile süslüdür. Dördüncü Murat ve Kösem Sultan sabah çaylarına tarçın katarlarmış. Tarçın üşümeyi önlermiş. Ayrıca bazı sultanlar da sefere çıkarken vücutlarına tarçın yağı sürer, seferde de yine tarçınlı çay içerlermiş. Kanuni'nin sadrazamı İbrahim Paşa'nın adamlarından Alvario Girit adında birisi vardı. Bu zat, o zamanki Venedik Cumhuriyeti'nin elçisiydi. Taksim civarında bir sarayı vardı. Kendisine yazılan resmi evrakta Beyoğlu diye yad olunurdu. Beyoğlu semtinin adı buradan gelmektedir. İstanbul'daki Hürriyet Abidesi'nin alt kısmı bir yeraltı mescididir. Bu mescide abidenin kapısından girilir. Hürriyet şehitleri bu mescidin mihrap duvarının arkasında meftundur. Topkapı Sarayı ismini eski sarayın sahilindeki Toplu Kapısı'ndan almıştır. Bu sarayın Fatih zamanındaki ismi ise Yeni Saray'dı. Lale çiçeği Avrupa'ya Osmanlı'dan gitmiştir. İstanbul'daki Kız Kulesi, Osmanlı tarihinde yalnız bir defa ve bir kişi için hapishane olarak kullanılmıştır. Üniversite kütüphanesinde bulunan Fatma Sultan'ın Murassa ciltli Kur'an'ının sayfaları gümüştendir. Avrupa tarzında fayton arabalar Osmanlı'ya II. Mahmut tarafından getirtirilmiştir. Evvelce bunlara padişahtan başkası binemezken, padişahın seyahatlerinde yakınları da rahat etsinler diye onlara da müsaade edilmiş ve sonra herkes binebilmiştir. Hicaz, Osmanlı'da bulunduğu müddetçe, 1. Dünya Savaşı sonuna kadar Peygamberimizin markadı üzerindeki kandillerde daima gül yağı yakılmıştır. Padişah, yemek yerken sofrada yemekleri vermek ve değiştirmek kilercibaşı vazifesiydi. Yemek sırasında rikaptar yelpaze ile sinekleri kovardı. Osmanlı'da ilk defa Latin harfleriyle Türkçe yazı yazan 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan'dır. Sokullu'nun şehit edildiği zamanki kanlı gömleğini ailesi 2,5 asır sakladı.
her sene duası okunup ziyaret edildi.